Sultan 1. Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğludur. Ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti'nin 2. sultanıdır. Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte 1070'li yıllarda dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Sultan 1. Kılıç Arslan'ın Tuğrul Arslan, Mesut, Şahinşah ve Arap adında 4 oğlu vardı. Ayrıca Saide Hatun adında bir de kız çocuğu olduğu bilinmektedir. Birinci Kılıç Arslan, 1086 yılında babası Süleyman Şah ve kardeşi Kulan Arslan ile birlikte Suriye seferine çıkmıştır. Çıktıkları bu Suriye seferinde Sultan Alparslan'ın oğlu ve Suriye Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı olan Melik Tutuş ile mücadele etmişlerdir. Yapılan Aynseylem Savaşı'nın sonunda Süleyman Şah ölmüş. 1. Kılıç Arslan ve kardeşi Kulan Arslan ise Tutuş tarafından esir alınarak Antakya'ya götürülmüştür. Daha sonra 1087 yılının ilkbaharında bölgeye gelen Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, 1. Kılıç Arslan ve kardeşi Kulan Arslan'ı İsfahan'a götürmüştür. Böylece Sultan Melikşah ölümüne kadar 1. Kılıç Arslan ve kardeşi Kulan Arslan'ı serbest bırakmamış ve 1086-1092 yılları arasında Kutalmışoğulları'nın Anadolu'da hakimiyetine müsaade etmemiştir. Bu yüzden Anadolu Selçuklu Devleti Melikşah'ın ölümüne kadar 6 yıl saltanat naibi olan Vezir Ebulkasım'ın yönetiminde kalmıştır. 1. Kılıç Arslan ve kardeşi Kulan Arslan 1092 yılında Melikşah'ın ölümüyle birlikte serbest kalmış ve İznik'e gitmişlerdir. Bazı kaynaklara göre Melikşah'ın ölümünden sonra yaşanan taht kavgalarından yararlanarak kaçmışlar, bazı kaynaklara göre ise Büyük Selçuklu tahtına çıkan Sultan Berkyar'ın izni ile Anadolu'ya geçmişlerdir. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan İznik'e ulaştıklarında Bizanslılar şehri kuşatma altına almışlardı. Vezir Ebulkasım'ın ölümü üzerine yerine geçen kardeşi Ebulgazi, Süleyman Şah'ın oğulları İznik'e gelince idareyi onlara devretmiştir. Büyük kardeş 1. Kılıç Arslan, Sultan unvanını alarak İznik ülkesinin başkenti yaptı. Kumandanları babasının ölümünden sonra kendilerine teslim edilen şehirlerde bağımsız hareket etmeye başlamış ve devletin birliğini bozmuşlardı. Sultan 1. Kılıç Arslan zaman kaybetmeden dağılmış olan devletin birliğini yeniden kurmaya çalıştı. Birinci Kılıç Arslan, Çaka Bey'in kızıyla 1092 yılında diplomatik maksatla evlenerek Çaka Bey'le güçlerini birleştirdi. Bu durumdan endişe duymaya başlayan Bizans İmparatoru Alexios Komnenos, Sultan 1. Kılıç Arslan ile Çaka Bey'in arasını bozmaya çalıştı. Sultan 1. Kılıç Arslan da Çaka Bey'in gittikçe güçlenmesini kendi ülkesi için bir tehdit olarak görmüştür. Bu nedenle Çaka Bey'e karşı Bizans'la gizli bir ittifak kurmuştur. Çaka Bey, Bizans toprağı Abidos'u kuşattığı sırada Bizans donanması denizden, Selçuklu ordusu ise karadan Çaka Bey'e karşı hareket etmeye başladı. İki devlet arasındaki ittifaktan haberi olmayan Çaka Bey, Sultan 1. Kılıç Arslan ile bir görüşme talep etti. Kendisini merasimle karşılayan
damadı Sultan 1. Kılıç Arslan, verilen ziyafet sırasında kılıcını çekerek Çaka Bey'i öldürdü. Çaka Bey'in ölümünden sonra Sultan 1. Kılıç Arslan ve İmparator Alexios aralarındaki anlaşmanın devam etmesine karar verdiler. Ancak Selçukluların Bitinya bölgesindeki Bizans topraklarına akınlar düzenlemeye başlaması bu barış döneminin kısa sürmesine neden oldu. Balkanlarda Kumanlarla savaşmakta olan Bizans İmparatoru bu savaşı bitirdikten sonra Selçuklu akınlarına karşı Sapanca Gölü'nün güneyinden İzmit Körfezi'ne kadar uzanan bir kanal kazdırıp içini su ile doldurarak Selçukluların İzmit çevresine girmesini engellemek istedi. İmparator Alexios Komnenos, Selçukluları Anadolu'dan atmak ve kaybedilen toprakları geri almak için 1091 yılında Papa II. Urban'dan yardım istedi. Papa II. Urban, İmparator Alexios Komnenos'un bu yardım talebini geri çevirmedi. Bizans'ın istediği küçük askeri yardımlar yerine çok büyük Haçlı kitleleri gönderdi. Bu öncü Haçlı kitleleri disiplinsiz ve savaştan anlamayan insanlardan oluşmaktaydı. Fransız, Alman, İtalyan ve diğer milletlerden oluşan ilk Haçlı ordusunun komutanı Pierre Lermit adındaki Fransız bir keşişti. Bu öncü Haçlı ordusu yağma ve çapula Bizans'a ulaşınca İmparator Alexios Komnenos Haçlıların kente zarar vermesini önlemek için harekete geçti. 1 Ağustos 1096'da Bizans'a ulaşan bu öncü Haçlı ordusu hemen Boğaz'dan Anadolu'ya geçirilerek Yalovan yakınlarındaki Kilbotos karargahına yerleştirildi. Haçlılar böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırına ulaşarak bazı köylerde yağma akınlarına başladı. Eylül ayı sonlarına doğru 6.000 kişilik bir Haçlı birliği İznik yakınlarındaki bir kaleyi ele geçirdi. Bu durumu öğrenen Sultan 1. Kılıç Arslan bir ordu göndererek kaleyi geri aldı. Bunun intikamını almak isteyen Haçlılar 20.000 kişiden oluşan bir orduyla başkent İznik üzerine yürüdü. Bunu haber alan Sultan 1. Kılıç Arslan, Haçlıları karşılamak için yola çıktı. Haçlı ordusu ile Selçuklu ordusu 21 Ekim 1096'da Kırkgeçit Vadisi'nde karşı karşıya geldi ve yapılan savaşı Selçuklu ordusu kazandı. Ayrıca Sultan 1. Kılıç Arslan, Haçlı karargahını da ele geçirmiştir. Bazı kaynaklara göre Anadolu Selçuklu Devleti bu savaşta yaklaşık 60.000 Haçlıyı yok etmiştir. Kırkgeçit Vadisi, Haçlı ordugahı ve denize kadar uzanan yollar Haçlı ölüleriyle dolmuştu. Birçok Haçlı subayı da ölüler arasındaydı. 3.000 kadar Haçlı ise sahildeki terk edilmiş bir kaleye sığınmış ve büyük bir can havliyle bu metruk kalede kendilerini savunabilmişlerdi. Ertesi gün yardımlarına gelen Bizans gemileriyle sığındıkları bu kaleden kaçabilmişlerdir. Kırkgeçit Savaşı'nda kazanılan zafer, Sultan 1. Kılıç Arslan'ın Haçlıları küçümsemesine yol açtı. Haçlıların artık ülkesi için bir tehdit olamayacağını düşünen Sultan 1. Kılıç Arslan, 1096 yılında kardeşi Kulan Arslan'ı yerine vekil bırakıp Ermeni asıllı Gabriel'in kontrolündeki Malatya üzerine yürüdü.
eski bir Bizans tekfuru olan Ermeni Gabriel, daha sonra Selçuklu beylerinin hakimiyetini tanıyarak tahtını korumayı başarmıştı. Sultan 1. Kılıç Arslan, en güçlü rakiplerinden biri olan Danişmentlilerden önce davranarak Malatya'yı ele geçirmek istiyordu. 1. Kılıç Arslan, Malatya'yı günlerce kuşatmasına rağmen şehrin güçlü surlarını geçmeyi başaramadı. Kuşatma devam ederken çok büyük bir Haçlı ordusunun İznik üzerine yürüdüğünü haber alan Sultan 1. Kılıç Arslan hemen kuşatmayı kaldırarak başkent İznik'e gitmek için yola çıktı. 1. Kılıç Arslan, Malatya kuşatmasından sonra Haçlılar nedeniyle 10 yıl boyunca doğuya sefer düzenleyememiştir.